Merhaba dostlar, yeni bölümden selamlar. Bir haftalık Kuzey Ege turunu bitirdik. Artık dönüyoruz. Alper Balıkesir'e, ben Kuşadası'na. Dönüş yolunda Edremit'e gelmeden, buraları gelmişken, buraları gezmişken rahmetli Tuncel Kurtiz'in de mezarını bir ziyaret etmek istedik. Hem bize iyi gelecek, hem de ona bir dua etmiş olacağız. İyi bir insan, kıymetli bir insan. 36 yılında doğup 2013 yılında 77 yaşındayken vefat etmiş. Bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini kapamış. Allah rahmet eylesin. Birçok işlere büyük imzalar atan çok kıymetli bir insan. Hepimiz biliyoruz, tanıyoruz zaten. Oyuncu, senarist, yapımcı, yönetmen. En sonunda otel işletmeciliği yapmış Çamlıbel köyünde. Eşiyle ve kayınbiraderiyle beraber. İstanbul'da da vefat edince getirip buraya defnedilmiş. Sevdiği yerde, kıymetini bildiği yerde, belki de kendini en değerli hissettiği yerde yatıyor şu anda. Birazdan varmış olacağız ve sizler de mezarını görmüş olacaksınız. Ana yola çok yakın. Bir 5 dakika mesafede hemen Çamlıbel köyüne çıkılabiliyor. Hemen girişte yolun sağında, en başta tek bir ağacın altında yatmakta. Vasiyetinde mezar taşım olmasın demiş ama sevenleri birçok taş koymuş adını yazıp başına. Belki bu durum onu daha da mutlu etmiştir. Bilemeyiz. Allah rahmet eylesin diyelim. Yine çok güzel bir doğa. Yine Kaz Dağları. Türkiye'deki birçok güzellikten biri. Kesinlikle kıymeti bilinmesi gereken bir yer. Evet, geldik. Bu arada sağda defnedilmiş Tuncel Kurtiz. Onun bir şiirini paylaşmak isterdim ama muhakkak telif yeriz. O yüzden sevenleriniz açıp dinleyebilir. Bir hatırlatma olmuş oldu benim için de sizlere. Evet, şu karşıdaki yatık mezar taşı olan kahverengi taş Tuncel Kurtiz'in mezarı. Şimdi yanına gidiyorum zaten. Biz duamızı ettik. Allah kabul etsin. Mekan cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Gerisi sizde. Keyifli seyirler diliyorum. Hayat kısa. Mutluluk, sağlık hep sizlerle olsun. İyilik, merhamet, güzellik de peşinizi bırakmasın. Siz de bırakmayın. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.